bir ay, 2 ay bedava antrenman yapabilirsiniz. Doğru duydunuz, Almanya'da saunalar karışık arkadaşlar ve tamamen oranı, yağ oranı, kalp ritmi, kalp atımızı her şeyini oluşturur. Ondan sonra fizyoterapilere değinmek istiyorum. Burada fizyoterapi seansları. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'de uzun yıllardır antrenörlük yapmış, Almanya'da ise yaklaşık 2 yıldır antrenörlük yapan birisi olarak Türkiye ve Almanya arasındaki fitness salonu farklarını, yaklaşık 35 tane farkı sizlere objektif bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şu an Almanya'da bir fitness salonundayız. Mesela buraya geldiniz. İlk önce ne yapıyorsunuz? Herkesin bir kendine ait bir çipi var burada. Çipinizi okutuyorsunuz ve antrenmana başlıyorsunuz. Girişimizi yaptık. Tabii ki de her spor dalında olduğu gibi sporun olmazsa olmazı nedir? Sudur. Biz de şimdi suyumuzu dolduracağız. Ama Almanya'da her zaman genellikle bütün salonlarda görebilirsiniz. Sular ücretsiz arkadaşlar ve üyeliğe dahil. Üyeliğin içinde size suyu bedava hizmet olarak sunuyorlar genelde. Ve her salonda görmüş olduğunuz gibi ekstra tatlandırıcı seçenekler de var ve normal su ve mineralli su seçeneği de var. Biz şimdi normal suyumuzu alıyoruz. Doğru duydunuz, Almanya'da saunalar karışık arkadaşlar ve tamamen çıplak olarak giriliyor. Şimdi bu demek değil ki bütün saunalar karışık. Hayır, öyle değil. Genelde her salonda 3 tane sauna var. Birisi erkeklerin, birisi kadınların, birisi de karışık oluyor. Ya da belli başlı bir günler belirliyorlar. Sadece kadınların rahat bir şekilde girebileceği, örnek veriyorum çarşamba günleri 9 ile 5 arasında kadınlara özel gibi. Ama genelde karışık. Gerçekten burada sauna kültürü çok yaygın arkadaşlar. Genelde merdiven altı salonlarda bile sauna görebiliyorsunuz yani. Bu çok normal bir şey. Ve aşırı derecede pahalı bir fiyatı yok. Genelde üyeliğe dahil oluyor. Ya da ekstra 10 euro, 20 euro farkla bütün ay boyunca sauna hizmeti alabiliyorsunuz. Duşlar, evet, Almanya'da herhangi bir duşakabin yok. Yani bir duşa girmek istersen aynı anda orada 20 farklı insan da görebilirsin. Tamamen seninle birlikte duş alan. Bu şaka değil, gerçek. Tamamen bizim kültürümüzle örtüşmüyor ama burada durumlar bu şekilde. Almanya'da neredeyse bütün salonlarda deneme antrenmanı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani herhangi bir salona gidip denemek istiyorsunuz, arıyorsunuz, randevu oluşturuyorsunuz ve o salona gidip istediğiniz gibi deneme antrenmanınızı yapabiliyorsunuz. Hatta size şöyle ufak bir tip vereyim. Eğer çevrenizde 50 tane 60 tane, bu genelde oluyor zaten, salon varsa her gün biriyle deneme antrenmanı ayarlayıp bir ay 2 ay bedava antrenman yapabilirsiniz. Bu da benden size ufak bir çakallık. Salon kalabalıklığı olarak Almanya'da salonlar genelde gün içerisine yayılmış bir şekilde. Yani Türkiye'de mesela akşam saatlerinde herhangi bir makineyi boş görmek imkansız gibi bir şey. Ama Almanya'da sabah, öğle, akşam karışık bir şekilde insanlar salona geldiği için daha çok insan geliyor aslında ama çok fazla kalabalık bir şekilde insanlar aynı anda salona geldiğini görmüyorsunuz. Tabii ki iş çıkış saatlerinde daha yoğun oluyor ama Türkiye'deki gibi hiçbir makinede sıra beklemeniz gerekmiyor. Evet, şimdi ısınmamı bitirdim. Ne yapıyorum? Almanya'da her salonda bu şekilde ufak ıslak mendiller bulunuyor. Kullandıktan sonra makinenizi silmek zorundasınız. Gördüğünüz gibi şu anda salondayım ve herhangi bir ses yok. Yani Almanya'da müzik konusuna çok dikkat ediyorlar. Türkiye'de bangır bangır müzik duyabilirsiniz salonlarda ama burada genelde çok düşük veya hiç müzik açmıyorlar genelde. Bu da bence güzel bir artı. Herkes istediği gibi müziğini dinleyebilir. İsteyen istediği müziği dinler yani. Kimse o kötü salonların kötü müziklerini dinlemek zorunda değil bence. Birazcık kıyafet konusuna değinmek istiyorum. Bu çok önemli bence. Türkiye'de salona giderken gerçekten bazıları nişana gider gibi gidiyor ya da her güne farklı kıyafet yapıyorlar. Ben bunu doğru buluyorum bu arada. Her gün farklı kıyafet olmasa bile temiz kıyafetlerle gelmek gerçekten önemli. Almanya'da kötülemek istemiyorum ama ya burada bir sistem var. Herkesin, mesela benim bir spor kıyafetim var diyor adam ve o spor kıyafeti onun kıyafeti oluyor yani. Spor kıyafeti oluyor. Adam, size abartmıyorum, 1 sene boyunca aynı üstü giyip haftada 3 defa antrenmana gelen insanlar çok gördüm. Bunu görürseniz şaşırmayın. Burada bu gayet normal. Almanya'da genelde eğer video çekmek veya kendinizi fotoğraf çekmek istiyorsanız çok dikkat etmek zorundasınız. Çünkü burada kişisel verilerin korunmasına çok dikkat ediyorlar. Başkasının yüzünü çekmeniz kesinlikle yasak. O yüzden eğer çekim yapacaksanız dikkatli olmalısınız.
Almanya'da salonlar daha çok sağlık odaklı kullanılıyor. Türkiye'de ise daha çok görüntü olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Çok fazla denk geldim. İnsanlar mesela salona geliyor. 40 dakika boyunca kardiyo yapıp gidiyorlar. Ve bana diyor ki mesela kardiyoyu yapmamın tek amacı kalp sağlığım. Bunu mesela ben Türkiye'de eminim ki hiçbirimiz yapmıyor ve yapmıyoruz. Evet, madde 16. Almanya'da üyelikler 6, 12, 24 ay bile üyelikler yapılabiliyor. Türkiye'de genelde aylık, 3 aylık, 6 aylık, maksimum 1 senelik görebiliyorsunuz. Ama burada 2 senelik üyelikler bile çok normal karşılanabiliyor. Evet, mesela şu an arkamda görmüş olduğunuz alan bizim salonumuzun cycling odası. Burada Almanya'da grup derslerine çok önem veriliyor. Genelde bütün salonlarda kurslar görebilirsiniz ve yaklaşık haftalık ortalama 20-30 tane kurs genelde her salonda var arkadaşlar ve bu sayı 50'ye kadar gittiği bile oluyor. Gelelim PT fiyatlarına. Türkiye'de bu durum arkadaşlar çok ulaşılabilir bir şekilde ama Almanya'da inanılmaz pahalı. Bunun da pahalı olmasının sebebi aslında burada herhangi bir kişi salona geldiğinde biz ona analizini yapıyoruz, testlerini yapıyoruz. Daha sonrasında antrenman programını veriyoruz ve sonrasında antrenmana başlıyor. Türkiye'de direkt kaydını alıyoruz ve işlem bitiyor. O yüzden herhangi bir antrenöre ihtiyacı olmuyor insanların burada. Ya ben olsam ben de personal trainer almazdım ama PT fiyatlarına gelecek olursak burada fiyatlar 50 Euro'dan başlıyor ve ortalama fiyat 100 ile 200 Euro arasında. Bu fiyat 500'lere kadar gidebiliyor tabii ki. Türkiye'de biliyorsunuz zaten fiyatları. Ben çalıştığımda 1000 TL civarı bir şeydi. Evet, burada PT bulmak çok daha zor. Evet, personel sayısı olarak Almanya'da çok daha az personel görebiliyorsunuz salonlarda. Çünkü ilk kayıtta her şeyi veriyorlar. Ondan sonrasında çok fazla PT falan da uğraşmadıkları için çok fazla bir işlemleri olmuyor. Ama Türkiye'de çok fazla kalabalık salon görebiliyorsunuz antrenör bakımından. Almanya'da genelde antrenörler salonlarda daha az. Açılış saatleri olarak Almanya'da 7/24 açık bir salon bulma ihtimaliniz çok yüksek. Türkiye'de genelde saat 10 gibi salonlar kapanıyor diye biliyorum. Bu da buranın artısı mı eksisi mi siz karar verin. Çünkü bence gece antrenman yapmak çok da güzel bir şey değil sanki. Havlu kullanımı olarak Türkiye'de bu duruma çok Türkiye'de havlu kullanmak zorundasınız ama burada bu kesinlikle zorunlu bir şekilde sizi uyarıyorlar. Havlu kullanmak zorundasınız. Kullanmazsanız ayıp olarak görüyorlar. Kadın erkek dengesi olarak Almanya'da kadın ve erkek dengesi daha stabil. Türkiye'de daha çok erkeklerin spora yöneldiği aşikar. O yüzden burada daha çok bu durum dengeli. Almanya'da genelde her salonda analiz makinesi var arkadaşlar. Burada birisi kayıt olmaya geldiğinde biz direkt analizini yapıyoruz. Bütün vücut değerlerine ulaşıyoruz yani. Kas oranı, yağ oranı, kalp ritmi, kalp atımızı her şeyine ulaşıyoruz. Ondan sonra antrenmana başlıyoruz. Hatta antrenmanlara başlamadan önce belli başlı testler yapıyoruz. Kardiyo testi, bundan sonra esneklik testi gibi testler yapıyoruz. Bunu da 2-3 ay sonrasında değerlendiriyoruz ki gelişimi daha net görebilelim. Bu da çok büyük bir artı olarak görüyorum ben. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Almanya'da birçok salonda ücretsiz beslenme planı desteği var. Hatta sigortanın da karşıladığı bazı belli başlı planlar oluyor. Direkt salona gidip benim beslenme planı yapmam gerekiyor ya da sigortanıza mail atıp benim beslenme planına ihtiyacım var deyip mail atıp beslenme planı elde edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Burada daha yaşlı insanların spor yaptığını görebilirsiniz. Türkiye'de yaş ortalaması 15-35 arası ama burada benim çalıştığım salonlarda 70-80 hatta bir önceki salonda 90 yaşında bile müşterimiz vardı gerçekten. Burada gerçekten yaşlılar spora daha çok önem veriyor diyebilirim. Ekstra fizyoterapilere değinmek istiyorum. Burada fizyoterapi seansları 15-20 dakika sürüyor. Türkiye'de biliyorsunuz ki 1 saat sürüyor en az ve genelde iyice ilgileniyorlar. Burada 15-20 dakikada seansınız bitiyor. Bu gerçekten acı bir durum benim için şu anda. Almanya'da sigortanın karşıladığı kurslar var arkadaşlar. Burada sigortaya mail atıp benim bel ağrım var, spor yapmam gerekiyor diye mail atabiliyorsunuz ve size haftada 2 gün spor salonuna gidebileceğiniz 3 aylık program veriyorlar ve üstüne yol parası olarak günlük her yaptığınız antrenman başına 5 euro bile para veriyorlar. Yani öyle sistemler var. Bu konuda Almanya spora gerçekten önem veriyor diyebiliriz. Mobilite alanları Almanya'da spor sadece vücut geliştirme olarak yapılmıyor. Burada bütün salonlarda neredeyse mobilite, esneklik alanları görebilirsiniz. Bu gayet normal. Eğitim konusuna değinelim. Burada genelde mesela ben buraya spor bilimcisi olarak geldim ama spor bilimcisi olarak çalışamıyorsun. Onun farklı bir dalları var. Ya da ne bileyim bir kurs vermek istiyorsun. O kursun sertifikasını almak zorundasın. Çok ince detayların bile sertifikasını alman gerekiyor. Burada sertifika çok önemli. Kağıt işlerine çok önem veriyorlar. İşte ben gideyim kafama göre şuna kurs vereyim, şu kursu açayım, şuna eğitim vereyim gibi bir şey yapamıyorsun. Bu da artı
Artı mı eksi mi yorumlarda belirtin. Evet, Türkiye ve Almanya arasındaki spor salonu farklarını sizlere göstermeye çalıştım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce hangisi daha iyi, hangisi daha kötü? Hangi farkları beğendiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.